Emin olun bu listede size göre de bir film var. Videoya geçmeden önce belirtmeliyim ki önerilerimde çeşitliliği ön planda tutarak tek bir film türü üzerine ilerlemedim. Bu nedenle video ilgi görürse serisi gelecektir. Son olarak eğer vaktin yoksa videodaki film önerilerinin dakikası açıklamalarda mevcut. Keyifli seyirler. 10 numara Yarının Sınırında. Başrolünü Tom Cruise'un oynadığı film konusuyla büyük ilgi topladı. Dünyayı istila eden bir uzaylı türüne karşı bütün dünya bir araya gelir. Ancak bu yeterli değildir. Şehirler bir bir düşerken savaşın ortasında asker bile olmayan Tom Cruise beklenildiği üzere birkaç dakika içerisinde öldü. Ancak hiç beklemediği bir şekilde her şey en baştan başladı. Tekrar, tekrar ve tekrar. Peki her defasında yeniden ölmeye ve sevdiklerini kaybetmeye ne kadar dayanabilirsin? Yaşa, öl ve tekrar et sloganı ile Yarının Sınırında. 9 numara Çılgın Max. Başrolünü Tom Hardy'nin oynadığı film adeta cehennem sonrası bir yaşamı anlatıyor. İnsanoğlunun bitmek bilmeyen hırslarıyla yeryüzü artık yaşanılmaz bir hal almıştır. Nükleer savaşlar sonrası artık ne bir yudum su ne de bir parça huzur kaldı. Medeniyetin çöktüğü, çetelerin acımasızca can aldığı bir dünyada yaşama içgüdüsüne tutunan Max, filmde Çılgın Max'in çete lideri Ölümsüz Joe ile girdiği amansız bir mücadele anlatılmaktadır. Aksiyon severler için kaçırılmaz bir fırsat. 7 numara Marslı. Mars'a bilgi toplamak için giden bir uzay araştırma ekibi çıkan fırtına sonucu acilen kalkış yapmak zorundadır. Öldü sandıkları ekip arkadaşları ise fırtınada savrulup gider. Ancak sanılanın aksine o hayattadır. Sonsuz bir gezegende 4 yıl boyunca hayata tutunmaya çalışan bir bilim insanı. Tek amacı dünyaya bir sinyal göndermektir. Başrolü Matt Damon'ın oynadığı film sizi bilime ve gerilime doyuracak türden. Küf mantarının bütün tahıl ürünlerini yok etmesiyle tarım toplumuna kadar gerilemiştir. NASA'daki görevini bırakan Cooper eski günlerini özlemektedir. İnsanlığın sonu gelirken uzayda ansızın beliren bir solucan deliğinde yaşam umutları yeşerir. Murph hiç istemese de babası Cooper araştırma ekibine katılarak solucan deliğine doğru yol alır. Ancak ekiplerin hızlı olması gerekir çünkü teorik olarak solucan deliğinde zaman kırılgandır ve oradaki 1 saat dünyada 7 yıla denk gelmektedir. Uzayda yaşanılan muazzam bir bilim kurgu öyküsü anlatılmış. Sonlara doğru film adeta beyninizi yakacak. Peki Cooper evine dönebilecek mi dersiniz? Dört numara Zindan Adası. İki polis memuru çok tehlikeli bir akıl hastanesinin esrarengiz biçimde ortadan kaybolması üzerine Zindan Adası'na gider. Burası en tehlikeli hastaların tutulduğu okyanus ortasında bir bölgedir. Soruşturma ile başlayan isyanlar ve çığırından çıkan işler davaya gittikçe zora sokmaktadır. Gizem ve merak bu filmde sizi içten içe adeta kemirecek. Şimdi bildiğiniz her şeyi unutun. Zaten bu filmden sonra çok da bir şey hatırlamayacaksınız. Ayrıca DiCaprio'nun muhteşem oyunculuğuna da bir atıf yapmadan geçmeyelim. 3 numara Başlangıç. Filmde DiCaprio mükemmel bir zihin hırsızıdır. İnsanları rüya anında gafil avlayarak bilinçaltlarına girip istediği her bilgiyi elde edebilmektedir. Bu mahareti onu casusluğun tehlikeli dünyasında en çok aranan isim yapmıştır. Ancak bu durum zamanla onu kaçak bir adam yapar ve sevdiği her şeye mal olur. Eski hayatını kazanabilmek için kendisine bir fırsat sunulur. Bunun için son bir iş yapması gerekir. Tabii ki de imkansız olan başlangıcı tamamlayabilirse. 2 numara The Godfather. Başrolünün Marilyn ve Al Pacino'nun oynadığı filmde 1940'ların Amerika'sında İtalyan bir mafya ailesinin destansı öyküsü anlatılmaktadır. Ailenin babası bir suikast sonucu işleri yönetemeyecek duruma düşünce oğulları yerini devralır ve diğer ailelere savaş açar. Filmin atmosferini adeta yaşayacaksınız diyebilirim. Diyaloglar, senaryo, karakter analizleri hatta müzikler açısından bile kusursuz bir başyapıt. Ayrıca film çıktığı yıl birçok Oscar ödülünü alırken Türkiye'de en çok izlenen ve satılan film olma özelliğine sahiptir. Ve geldik 1 numara Esaretin Bedeli. Genç ve yakışıklı bankacı Andy karısının kendisini aldatması üzerine çok sinirlenir ve eline aldığı bir silahla karısını öldürmeye karar verir. Ancak son anda vazgeçerek oradan uzaklaşır. Talihsizlik ki o gece eşi ve onun aşığı öldürülmüştür. Andy mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilir. Bu hapishanede umut etmek en büyük ahmaklıktır. Hayatta hiçbir şeye umudu olmayan insanlarla dolu bu hapishane, onunla artık daha yaşanılır bir yer olmuştur. Filmin finali ise beklenmedik bir sona sizleri götürüyor.
Film çıktığı sene gişe masraflarını bile karşılayamadı. Ancak ilerleyen dönemlerde 7 dalda Oscar ödülünü aldı ve gelmiş geçmiş en iyi film seçildi. Videoların devamı için kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz istek videoları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.